Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında ağırlamaktan çok keyif aldığım bir arkadaşımı ağırlıyorum programımda. Çünkü üretmekten asla vazgeçmiyor. Hep yeni haberleri var. Dolayısıyla da hoş geliyor, sefalar geliyor bugünkü programım. Hepinizin çok sevdiği bir ismi ağırlayacağım. Bunun dışında sizlere ne haberler verebilirim diye düşünüyorum. Yakın zamanda çok sevdiğim travma uzmanı Gabor Mate'nin bilgisayar üzerinden online dediğimiz diyeyim ya da bir eğitimine katıldım. Dünkü eğitimi daha çok hayır demek üzerineydi ve bence sınır ilişkilerde çok rahatlatan bir şey. İnsanın düşünsenize yolda yürüyorsunuz ve hiçbir sınır yok. Yollarda çizgi yok, duvar yok. Nereye ne kadar gideceğiniz hakkında en ufak bir fikriniz yok. Bir yere giriyorsunuz ve bir anda biri bağırmaya başlıyor. Oraya girme. Nereden bilebilirsin ki? Herhangi bir sınır yok, çizgi yok, duvar yok. Giriyorsun. Aslında Gabor Mate'nin de hayır demeyi öğrenmemizdeki, öğretmeye çalıştığı amaç bu. Ve en kıymetli kitaplarından biri vücudunuz hayır diyorsa bu da vücudunuzu dinlemekle alakalı. Söz dönüyor dolaşıyor tabii ki neye geliyor? Psikoloji, biyolojiye etkiler. Travmalar psikolojiyi, psikoloji biyolojiyi etkiler. Bağışıklık sisteminize kadar etkilenirsiniz diyor. Çok kıymetli bir eğitimdi. Böyle anekdotlar halinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. O geldi aklıma, yani son başıma ne geldi de sizle paylaşmak isterdim bu eğitimi. George Sand efendim. Burada çok önemli bir şey var. Fransız yazar ve romancıymış efendim. Büyük çapta ünlenen ilk kadın Fransız yazar olarak biliniyormuş. George Sand. George erkek ismi diye düşünürdüm. Ama bu bilgi benim için ilginç geldiğinden dolayı size paylaşmak istedim. Gülen insan güneşe benzer, girdiği yer aydınlanır diyor George Sand. Bence de güneştir gülmek. Güneş her zaman hepimize iyi gelir. Gülüşüyle de mesleğiyle de hepimize iyi gelen canım Pelin Karahan konuğum. Yeni haberleri var. Hadi gelin. Hoş geldin arkadaşım. Ay, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim ve az önce anlattığın her şey benim aslında bu dönem öğrendiğim şeyler. Çok acayip değil Nasıl mi? böyle bir tesadüf oldu şu an bilmiyorum. Evet, Sınırlar, hayır demek. Evet. İnanılmaz yani şu an. Dün akşamki yaklaşık 4,5-5 saat süren eğitim tamamen bunun üzerineydi. Çünkü aslında mesele sadece hayır demek değil. Hayır diyemediğimiz her şey, aslında bütün eğitimin sonunda özet şu: hayır diyemediğin ve kendine zora soktuğun her şey seni hasta eder. Doğru. Yani artık belirlendi ki psikoloji bağışıklık sistemimizin en büyük yardımcısı ya da yardımcısı değil. Yani bu belirliyor bizlere. Dolayısıyla eğitim boyunca da Gabor Mate'nin hayır demenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlattığı yer dönüp dolaşıp sağlığımıza ve bağışıklık sistemimize doğru. geldi. Aslında Peki, başkasına hayır demek kendine evet demektir. evet. Bunu öğrenince bir şey oldu. Aa, evet doğru. Kendimize Aynen. evet demek aslında başkasına hayır demek. Bir de ne dedi biliyor musun Gabor Mate? İki uçtan bahsetti. Bir hiç hayır diyemeyenler, bir de o kadar çok hayır diyor ki evet diyemiyor artık. Evet doğru. O da bir şey. Bu da bir garip değil mi? Evet, o da hiçbir şey kabul etmemek mesela. Evet, yani doğru. hayır, her şeye hayır. Yapayım mı? Hayır. Yardım edeyim mi? Hayır. İşte destek ister misin? Hayır. İhtiyacın var mı? Hayır. Burada da diyor ki yani oraya da bir dikkat etmek Doğru. lazım. Çünkü evet de demek lazım bazen, hayır da demek lazım. Çok garip bir denge bu. Doğru. Güzel bir zaman senin için bence. Evet, çok enteresan ve sınırlarla ilgili bir şey söyledin. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Sınırlar bir dönem beni böyle bir şey yaptı. Kendimi kötü hissettirdi bir şeylerin sınırlarının konması. Sonra bir arkadaşım dedi ki, niye kendini kötü hissediyorsun? Sınırlar insanı özgürleştirir dedi. %100. Bir dakika nasıl oluyor dedim yani sınır nasıl yani daha dar ve kapalı bir şey nasıl insanı özgür yapabilir? Hayır dedi, sınırlı alan güvenli alandır ve sen güvenli alanda ancak özgürleşebilirsin. Ha, sınırlarını genişletirsin kendine göre, o da senin elindedir. O da senin daha yaratıcı olmanı sağlar belki. Evet dedim, aslında sınır kötü bir şey değil, sınır iyi bir şey. Yani birine sınır koymak, senin sınırların olması ya da birinin sana sınır koyması aslında güvenli alan ve özgür olduğun alan. Ve çocuk yetiştirirken de en ihtiyaç Çok, duyulan alan. tabii. Şimdi uzmanlar tabii sıklıkla bizim programımıza geldiğinde söylüyor bunu Pelin. Senin de 2 tane dünya lokumu çocukların var. ederim. Çok seviyorum onları, çok tatlılar. O yüzden sen de hakimsindir meseleye. Çok iyi bir annesin çünkü. Teşekkür ederim. Ben şunu öğrendim çocuk psikolojisi üzerine böyle eğitimler aldıkça, okudukça. Sınır bilmiyorsa bir çocuk gerçekten hayatı çok zor. Çok zor, evet. Ve sınırı anne babadan öğreniyor. Anne baba sınır koymuyorsa işte o
evin ortasında ahkam kesen, her şey benim istediğim gibi olacak diyen, bütün işte annesinin babasının kararlarına itiraz eden, patron benim diye elini sürekli masaya vuran, aslında özgüvensiz, ne dediğini hiç bilmeyen çocuklar yetişiyor. Doğru. Bu da sınır koymamakla alakalı. Hatta bir uzman demişti, biz hiç sözü dinlenmeyen nesiliz. Sana mı sorduk? Çocuksun sen, sus diyen nesiliz. Biz de öyle çocuklar yetiştirdik ki biz sustuk gene. Kendi fikrimizi Onlar söyleyemedik, konuştu. doğru. Evet, gene tamam çocuğum sen ne istiyorsun öyle olsun. Öyle mi yapalım, öyle yapalım, tamam. Onu mu yapalım, onu yapalım, tamam diyen biriniz. Biz ne sıkıştık kaldık, biz kime konuşacağız? Gerçekten öyle bir şey. Doğru. Hissediyor musun böyle? Hissediyorum tabii bazen. Çünkü çocuğunu yetiştirirken onu da sen de daha yeni tanıyorsun ya. Evet. Ama o sınırlar ve rutinler ve bazı sınırlamalar bence önemli çocukta. Sen ama bence sınırları olan bir kadınsın ya. Ben öyle Öyleyim. hissediyorum. Ben sınırlarım yok zannediyordum. Benim de varmış. Var. Ee, Var senin evet, onu sınırların. da sonradan öğrendim. Evet. Varmış. Aynen. Yani şey olarak da bence sınırların var. Çok naif ve çok cana yakın bir kadınsın ama aslında mesafelisin. Hani sen bana demiştin ya, seni ilk gördüğümde yanına gelmeye çekinmiştim Evet. Pelin. Sanki bir mesafen var. Hani acaba selam versem cevap verir mi? Evet. Gülümser mi? Evet. Öyle bir Evet. halin var. Evet. Ama anlıyorum ki aslında şeysin, temkinli. Temkinli diyelim ona. Evet, temkinli olmuşum. mi? Doğru. Evet, Öyle bir evet, şey. temkin. Hayata karşı biraz temkinli. Ceyda, her sona geldiğimde daha yaş alıyorum. Artık 41 oldum. Ne 41'i? Neren 41? Yalan o. Beni kandıramazsın bir şekilde. 41 artık oldum. Yapacak 41 bir şey yok. mi? Yok kaşık kadar suratında nasıl 41'sin sen? 18 falansın. Canım, diyorsun? çocuklar kocaman oldu zaten. Artık büyük oğlan 11 oldu. Boyuma geliyor. Büyük olan zaten Yani. bir sene sonra seni koltuğunun altına alıp gezdirecek. Alıyor Anne zaten, gelsene diye. saçlarımı okşayarak birlikte böyle bakışıyoruz falan. Değişik bir ilişkimiz oldu bizim. Çok tatlı. Büyüdükçe, bak sen de fark edeceksin Ali ile onu. Böyle büyüdükçe keyfi çok artıyor. Evet. Tabii. Bir Evet. kadın erkek ilişkisine dönüyor anne oğul şeyi, ama o dengeyi de iyi kurmak lazım. Ya ne güzel şeymiş bu böyle diyorum Tabii. içimden. Büyüdükçe daha çok anlaşıyorsunuz Evet, işte. bir de tabii her çocuğun da başka bir ilişki biçimi var. Şimdi kızımla başka bir mücadelemiz olduğu için biz öyle birbirimizin gözünün içine Doğru. bakalım, halden anlayalım, dert analizi yapalımımız pek olamadı Melisa Doğru. ile yani Çok bizim. normal. Evet, başka bir anne kız ilişkisi o bizim için, bambaşka bir şey. Ama Ali ile hakikaten bir şey olmuş sana bugün diyor böyle dayı bana. Giderli Bir konuşması şey var olmuş ya. bana bugün, evet ne olmuş, anlat bakayım ne olmuş falan diye. Ve ben de anlatıyorum mesela. Tabii ki hani onun yaşına uygun biçimlere değiştirerek, dönüştürerek. Ve böyle şey hissettim, sende de oluyor mu bu? Onun yanında derdimden ağlamak iyi geliyor. Ve onun böyle anne geçer ya, evet haklısın ama deyip böyle Yani bazen musun düşünüyorum, onu? ben çok dertlerimi paylaşmamaya çalışıyorum. Benim o Ha, gene bir güçlü duruşum var anladım. onların yanında. Tamam, bu da Bir bir dakika, tercih. anne çözer, anne her şeyi halleder. Şu an panik yok, stres yok. Bence bizde belki 2 erkek çocuk olduğu için benim o sağlam duruşumun onlara daha iyi geldiğini hissediyorum. Tamam. Yoksa benim de üzüldüğümü görüyorlar, benim de durgun olduğum zamanlarım ya da sinirli olduğum zamanlarımı görüyorlar tabii ki. Yani Tabii sonuçta ki. aynı evde bir yaşıyoruz. Tabii ki. Ama gene de o bir dakika sakin ya falan diye bir şey. Mesela geçen Can'la, küçük oğlanla, o Ali ile şu an aynı Aşkım, yaşta, evet. bir ödevi vardı. Bir karakterle birlikte kendini anlatacak. O da bir karakter olacak. Hı hı. Karakterin adı Meraklı Balık. Tamam, sen ne olacaksın dedi. Ben de endişeli balık olayım dedi. İşte mesela ödev yaparken dedim, acaba bir endişesi mi var? Ona o hikayeyi anlatırken, hikaye uydurduk kafamızda. Orada endişeli olmasını gerektirmemesini, sakin olursa hiçbir şeyden korkmaması gerektiğini falan bir şekilde alttan verdim. Aslında onlar demek ki böyle bir sakinlik, dinginlik istiyor. Benim çocuklarım öyle en azından. Olabilir. Yani rutinlerini seviyorlar, sakinliği seviyorlar. Ben onu gördüm onlarda. Şimdi sen annesin, en doğrusunu sen Tabii. bilirsin Herkesin tabii ki. evinin dinamiği, ritmi farklı Aynen. tabii. Dolayısıyla da orada güçlü durmak Evet, isteyebilirsin. Bunda aynen. da bir sıkıntı yok. Yani ben eve mutlu geliyorsam işten, müzik açıyorsam, mutfakta yemek yapıyorsam, onları yatırabiliyorsam, burada her şey yolunda deyip devam ediyorlar. Ben onu gördüm. Ofise değinebilir miyim artık? Ofise. Şu ofis, meşhur ofis. Ben daha gidemedim, çatlayacağım Beklerim. meraktan. Biz Barcelona'dayken konuşmuştuk. Evet, bir sene önce sen Evet. ben bir ofis tutuyorum dedim. Ben böyle ne ofisi ya? Ne ofis tutuyorsun? Ben böyle hemen niye ofis tutuyorsun? Sen Niye ofisi ne tutmayayım? yapacaksın? Ne yapacaksın sen ofisi diyorum. Ceyda dedi niye evden bir gidip tek başıma bir yerde durmak? Böyle oldum. Evet, evden çıkmak Evet. ve
tek başına bir yer. Öyle güzel anlattı ki ben de iknayım yani. İstedin. Yarın bir ofis tutasım geldi. Ama yok, ben de mesela evde olunca iyi geliyor bana. Ben aşırı ben evde Hımm. atölye, yani evde bir çalışma alanım var. Ben onu evde sağlayamadım. Olmadı bizde. Neden? Kaos. 2 erkek gör bak nasıl oluyor şekerim. Benimkinde biri kız olsaydı daha farklı olabilirdi. Doğru, olabilir. Şimdi o da bir yani tabii görev gibi görmüyorum. Anlayacaksın ne demek Tabii ki. istediğimi. Ama orada da başka bir görevimiz var ya, orada da bir anneyiz ya. Evet. Daha çok benim ofisim benim için Pelin olabildiğim bir yer oluyor. Ay, anlatsana nasıl oldu Çok canım? güzel. Anlat bakayım, anlat bakayım. Aslında resim yapmak için bir alan oluşturmuştum kendime ama işlerden dolayı şu an resme başlayamasam da çok böyle tatlı kendime göre organize ettiğim böyle bir 70 metrekare küçücük bir dünya ama çok renkli. Bazen orada online eğitimlerimi alıyorum, toplantı yapıyoruz, kızlarla oturup bir kahve içiyoruz. Kendi başıma sadece kahvemi demleyip müziğimi açıp şöyle bir dalıp gidiyorum. Ya sadece Hımm. yalnız kalabildiğim, ben istemezsem kimsenin oraya giremeyeceği bir alan. Buna ihtiyaç varmış aslında. O bana iyi geliyor. Yani bir kaçabileceğim bir alanın olması, bir 60-70 metrekare ve renkli bir dünya benim için. Çok mutlu ediyor beni. Evet, yani zaten sen, 1 sene önce de bunu anlattığında şey olmuştum. Evet ya, insanın kendine bir alan yaratması. Evet. Bak gene aslında hayır, sınırlar hep O da bir oralara sınır dönüyor. işte. Evet, O da benim sınırım. evet. Aslında evet. İyi geliyor. Bir de biz dışarıda da şimdi tanındığımız için insanlar belki dışarı kafasını esip alıp çıktığında, alışverişe gittiğinde, bir restorana gittiğinde ya da bir kahve içmeye gittiğinde yalnız kalabiliyor. Biz kalamıyoruz ya, hep bir Evet, göz bakıyor, hep hakkımızda bir şeyler konuşuluyor. O enerjiyi alıyorsun ister istemez değil mi? Sen evet. de alıyorsundur. Alır. Birileri bakıyor, seni gözlemliyor falan. Ama ofis öyle bir yer değil. Ufacık, minnoş bir alan benim için. Resim ne zaman başlayacaksın? Vallahi bak boyalarımı, fırçamı, tuvallerimi, her şeyimi aldım. Bak ertesi gün başlayacaktım, tiyatro geldi. Tamam dedim, tiyatronun provaları bitsin, sahneye koyalım. Başlıyorum ertesi gün, yemek programı geldi. Yani hayat bir şey getirdiği için, Ne resim de enteresan. iki arada bir derede yapılmayacağı için orası beni bekliyor. Ne Ne zaman yapacaksın ilk kısmet olur resim? Ne bilmiyorum. resmi yapmak istiyorsun? Ben soyut çalışıyorum. Soyut çalıştığım için beni çok renkler besliyor. Bakalım ne renkler çıkacak aslında. Ne yapacağım değil, ne renkler çıkacak. Esas soru orada o. Renkler bir duygunun karşılığı mı senin için? Bilmiyorum, renklerin uyumu, renklerle bir şey yapmak beni çok mutlu ediyor. Yani bir şeyin renkli olması, benim için çok cazip. İşte şu renkli ya, benim için tamam. Evet, anladım demek Evet, istediğini. baktığım şey de öyle olmalı, renkler. Benim baktığım şeyde bakalım başkası da öyle bir görecek mi o renkleri aldığında, tabloyu. Bu arada bak tiyatroda ilgili onu söyleyeceğim. Şimdi bu çok kavgacı bir kadın Fero. Çok yüksek. Biz şimdi provalara başladık. Hep böyle o kavganın hep çok yüksek devam etmesi lazım bir noktadan sonra. Tuna dedi ki partnerim, Pelin dedi bak bu Pelin değil. Biraz dedi kavga et, biraz dedi yırtık ol ya dedi sesini yükselt. Sen istemeden de olsa oyunu aşağı çekiyorsun, kavgayı aşağı çekiyorsun. Bizi de sakinleştiriyorsun, beni de. Evet. Yapma dedi, kavga et. Yani sesinle, tonunla, tavrınla, dinaminle. Sen hiç Ben de kavga evet. ettin mi? Ettim mi bilmiyorum. Ettim, etmişimdir. Ettim. Ettim tabii ki niye etmeyeyim? Ama Hiç inandırıcı hayır, değil. hayır, Ettim, ettim ama genel hayata bakışım hep böyle sakinlik ve huzur ve tamam ya bir sakinleşelim bir şey yoktan. Bak ses tonumu da sonra fark ettim. Evet hep aşağı çekiyorum olayları. Bir Evet. dakika ya bir sakinleşelim. Kavga oldu mu kaçarım, ses yükseldi mi böyle kalbim pıt pıt atar. Sevmem yani o ortamı. Ama artık kavga edebiliyorum. Sahne beni biraz rahatlattı o anlamda. Oyunda ne yaptın? Sesini yükseltebildin mi? Ama çok çok zorlandım. Ya düşün 2 ay boyunca o provalarda en çok benim uğraştığım şey kavga edebilmekti. Yani kavgayı düşürmemek, çıkarmak. Yansın buralar falan diye böyle. Yaktım ama sonra. Gerçekten Gel mi? seyret bak. Çok merak Yakıyorum. ettim. Çok kavga ediyorum. Gerçekten sesinin yükseldiği yeri çok merak Var ediyorum. ya hayatta da var tabii ki ama çok az noktada. Ben Yükseltmemeyi seni tercih ediyorum. düşünemiyorum. Ya tabii ki mesela çocuğum da bazen sinirlendiriyor. Çok yüksek oldum ama o ana gelene kadar çok çok sakinim. Hani tamam tamam falan. Falan oluyor tabii ki yani insanız yani sonuçta. Evet ama hani ben mesela sesim yükselir yani delirdiğim zaman. Hatta kendimi ifade edemediğimi hissettiğimde de sesim yükselir Aslında o benim. zaman yükseliyor ifade Evet, edemediğin için. evet. Aslında öyleymiş. Gene bir yerde okudum. Üzüldüğün zaman sesin yükselirmiş daha çok. Hımm. Ee, Üzüntünü anlatabilmek, ulaşabilmek, duyulabilmek istediğin yer. Öfkeden aslında sesin yükselmiyor. Yani Geçen bir şey düşündüm. Bir yazı okuduğumda karşıma çıktı o. Sonra ben de biraz onu yapıyormuşum. Onu yapmaktan vazgeçtim. Şöyle bir acı var, bir dert var diyelim.
Ben onun her zaman ya da bir olay ya da sevimsiz bir durum, ben onun her zaman böyle etrafından geçerek, oraya değmeden, üzülmeden, bağırmadan, sinirlenmeden, o acıya çok temas etmeden etrafından dolanarak geçmeye çalışıyormuşum. Yok sayıp. Sonra dedim ki bir dakika ya, yar geç ortasını. Yani kanayarak geç, o acıdan geç ama. Ve bu taraf zaten daha çok uzatıyormuş. Yani aman üzülmeyeyim, aman kimseyi üzmeyeyim. Hayır, gerekirse sen üzül, gerekirse başkasını üzebilirsin, kırabilirsin. Ama o acıdan bazen hissederek, ya o duygularla geçmek lazım. Ben hep o kötü duygularda hayatım boyunca hep kaçmaya çalıştım. O yüzden belki o birisi hakkında bir şey söylediği zaman sarı oynamak. Belki de biraz o yüzleşmeyi, o acıyı hissederek oradan geçmek lazım. Onu öğrendim yani. Evet, doğru söylüyorsun. O yok saymak oluyor Yok saymak çünkü. ve yolunu da uzatıyorsun. Peki küser misin? Ne gibi? Böyle duvar ören bir tip misindir? Küsüp duvar hani kavgada böyle bir anda sessizleşip göz temasını da kesip tak diye kapatır mısın? Evet, ben mesela Ah. sen burada bağır çağır, ben böyle olurum ve aslında o daha çok inciten bir şey bence. Çok. Yani varlığımı çekiyorum. Ama yok da sayıyorsun. Yok da sayıyorum. Hmm. Ama anlatmak istemedikten sonra ben yok sayarım. Ben anlatmak istersem anlatırım yani. Az çok tanıdığım beni, kendimi Evet. ifade edebilen bir insanım. Tabii ki. Ama anlatmak istemezsem hiçbir şey anlatmam. Duvar örmek çok kötü ya. Duvarı örmemek için çok çabalıyorum tabii ki ben de hayatta. Ama yani gerektiği kadar ondan sonrası zaten. Yo aslında şimdi bu acının içinden geçme meselesine vakıf olduysan ve evet ya o dolanmayayım ben etrafından dediysen bunlar sırayla geliyor arkasından. Evet, doğru. Çünkü o işte bence üzüntünün, öfkenin etrafından dolanmak için de bir yandan duymak istemiyorsun. Tabii. Duymayayım hiç büyümesin. O anlatsın Tabii ama tabii. ben duvarı Aman kriz öreyim, çıkmasın. boşluğa Tabii. bakayım. Aynen öyle. Evet bu biraz... Kendinden kaçmak aslında. Evet. Yani kendimizde olmayan bir duyguyu zaten bilemeyiz. O duygu aslında bizde var ama biz onunla yüzleşmek istemiyoruz ya hep. Evet. Ama bu da normal. Biz de insanız. Yani o duyguları hissetmek ve hayata öyle devam etmek de normal.